Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlü bir markaya ait yapımı oldukça kolay ve keyifli bir çantayı göstereceğim. Oldukça şık, günlük plaj kullanımına uygun bir model oldu. Çantamda yaklaşık olarak 3,5 tane ip kullandım. Bir ip 150 gram. 300-450 yaklaşık 500 gram ip kullandım. İstediğiniz tüm iplerle çalışabilirsiniz. Benim çalıştığım Eva yarnın yerli rafyası, şu çanta saplarım ve şöyle yana takabileceğim bir böce. Bunlar saplar set halinde geliyor. Aldığım sayfayı açıklama kısmına muhakkak bırakacağım. İnceleyebilirsiniz. Sevilay Çanta Aksesuar sayfasından aldım tüm malzemelerimi. Çanta oldukça kullanışlı. İçine astar ve ağzına çıt çıt yapacağım. Ben daha sonra sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine videolarım başlığına tıklarsanız orada aşağılara inerseniz astar yapım videomda mevcut, bilmeyenler için. Çantamın yüksekliği 30 santim, eni 43 santim. Çok kolay ve güzel bir çanta oldu. Gerçekten çok da şık bir çanta oldu. Ben orijinal boyutun bir tık üstüne çıktım. Bir tık daha büyük olsun istedim. Sizler boyutunu istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Çantamın yapımına geçmeden önce sizlerden ufak bir ricada bulunacağım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olarak bana destek verirseniz çok çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınız videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için benim için çok değerli. Lütfen beğeni yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Beni Instagram'dan da Nezcraft olarak takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları oradan sorabilirsiniz. Vakit buldukça yanıtlıyorum. Gerçekten çanta çok şık oldu. Herkesin dolabında bulunabilecek sade, güzel, şık bir çanta. Hadi hep birlikte yapımına geçelim. Çantamın yapımına hemen geçelim istiyorum. Ben şöyle çantamın toplamda 3 parçadan oluşuyor. Tek parçasını ördüm. Şöyle 2 de yan körüğümüz var. Bu 2 yan körüğü de sizlerle birlikte yapacağız tüm aşamaları. Size ölçü, sayı vereceğim. Bu yan körükleri bakın, şöyle bir yan aparatımız var. Bunun amacı bu yaptığımız yan körüğü şöyle içe doğru katlaması. Orijinal modelde ki görüntüyü almak için. Aynı boyda yaparsanız bu eğimi alamazsınız. O yüzden bir tık fazla yaptım. Bunun sayılarını size vereceğim. Şimdi çantamda toplamda şu parçalarda 3 tane ev ayağını kullandım. Dördüncü için ve etrafını dönmek için de bakın dördüncüyü açtım. Yani toplamda 4 tane ip alacaksınız. Birazcık da artacak bu ipiniz. 4 ip gidiyor diyebiliriz. Bir tanesi 150 gram, 150, 300, 450 yaklaşık 500 gram ip kullanıyoruz. İstediğiniz tüm iplerle çalışabilirsiniz. Ama ben bununla çok beğendim bu çalışmayı. Hemen sayılarını vermek istiyorum sizlere. Çantamda kullandığım tüm malzemeleri sevgili Sevilay Hanım'dan aldım. Açıklamaya Instagram hesaplarının linkini bırakacağım. SVLY olarak geçiyor. Sevilay Çanta Aksesuar olarak aratabilirsiniz. Yine açıklama kısmına linkini bırakacağım. Şöyle bir marka model çanta sapımız var. Çift saptan oluşuyor. Yine bunlar da sete dahil. Dediğim gibi 4 tane de ip alırsanız yeterli olacaktır. Şöyle 3.75 milim tığ kullanıyorum. Siz de ipinizin kalınlığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Eğer benim çalıştığım ipin aynısıyla çalışıyorsanız aynı sayılara sadık kalmanızı öneririm. Farklı iplerle çalışıyorsanız vereceğim ölçüye göre sayılarını değiştirerek de yapabilirsiniz. Aynı sayıyla da devam edebilirsiniz. Marka model çanta benim çalıştığım boyuttan bir tık daha yüksekliği kısadır. Ben daha kullanışlı bir boyuta getirerek çalıştım. Siz markanın boyutunda yapabilirsiniz. Öncelikle büyük parçadan başlamak istiyorum. Şimdi büyük parçamın yapmak için ne yapıyorum? Toplamda 70 tane zincir çekiyorum. 70 zincir çektikten sonra artı 2 zincir çekiyorum. 2 taneyi dönüş için kullanıyorum. Git gel yapacağız. Modelin başlangıcına geçeceğim. Size ölçüsünü de vermek istiyorum. Toplam kaç sıra? Bunlar geri sararak öğrenebilirsiniz. Sıra sayısı da vereceğim. Şöyle tutuyorum. Tam 75 santim örmüşüm ben. Şöyle şurada not almıştım sizler için.
Ben size şu yan körüğün başlangıcını göstereceğim. Sadece modeli göstermiş olacağım. Siz ölçüleri ona göre yapmış olacaksınız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi önce şu parçayı başlayacaksanız ne dedik? 70 artı 2 zincirle başlıyoruz. Şunu şöyle sizlere göstereyim. Ben etrafını bir sıra sık iğne ile gittim. Bu aşamayı da sizlere tabii ki göstereceğim. Şimdi başlayalım. Hemen 70 artı 2, 72 zincir çekeceğiz. Şöyle bir zincirle sabitliyorum. Bunu zincirden saymıyorum. Bir, ne çok sıkı ne çok gevşek ara yapın. 1, 2, 3, 4, 5. Siz büyük parçayı başlıyorsanız 70 artı 2, 72 tane zincir çekin. Küçük parça içinde kaç zincir çekiyoruz? Toplamda 29 artı 30 artı 2 zincir çekiyoruz. 32 zincir çekiyoruz. Ben şimdi size küçük parçayı göstereceğim. Daha sonra büyük parçaya geçeceğiz. 30 artı 2, 32 tane zincir çekelim küçük parça için. Büyük parçaya başlıyorsanız da 72 tane zincir çekelim. Farz edelim ki 30 tane zincir çektim. Ben size sadece modeli gösteriyorum şu anda. Ben 30 tane zincir çektim. 30 çektikten sonra bakın 1 2 zincir çekiyorum. Bu son iki çektiğim zinciri ipi üstüne dolayıp dönüş için kullanacağım. 1 2 atlıyorum. 3. zincire arka tek çizgisine çakma trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. İpi üstüne doladım. Tekrar sıra sonuna kadar çakma sık iğne yapıyorum. İpi üstüne doladım. Bu şekilde çakma sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar zaten tüm modelimiz çakma sık iğneden oluşuyor. Çakma trabzan da deniyor. Hangisini derseniz artık. Bu şekilde devam ediyorum. İpinizin kalınlığına göre bu boyut değişecektir. İsterseniz önce bir benim verdiğim sayılarla çalışın. Daha sonra işte büyütmek isterseniz zincir sayısını çoğaltırsınız. Küçültmek isterseniz zincir sayısını azaltırsınız. Tığ numaranızı da ipinizin kalınlığına göre tercih edebilirsiniz. Ben bu ipimde 3.75'i uygun gördüm. Gayet de bence güzel oldu. Şimdi sıranın sonuna geldim. Hangi parçayı yapıyorsanız yapın, önemli değil. Sıranın sonuna geldim. 70 tane çakma sık iğnem olacak burada. Bunda da 30 tane olacak. Son bir tane kaldı. İpi doladım. Sonuncuya da şu şekilde battım. Şu ipi şöyle arkaya alıyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Sayıyorum. 30 tane çakma sık iğnem var. Ya da büyük parça yapıyorsam 70 tane var olacak. Yani bura 70, bura 30. Sonra 2 zincir çekiyorum. Sıra sonunda, her sıra sonunda bunu yapıyorum. İpi doladım. Bakın ilk tepeciye batıyorum. Yine çakma sık iğne yapıyorum. İpi doladım. Hemen yanındaki sıradaki tepeye. İpi doladım. Sıradaki tepeye. Tek seferde çıkardım. Şöyle yakından bakın, tepeler, zaten tepeler çok net belli. Hemen sıradaki hiçbirini atlama yapmadan bitene kadar sayımız aynı olacak muhakkak. Eksiltme, arttırma hiçbir şey yok. Dümdüz bir şekilde çıkıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Hiç videoyu kesmeden devam edeceğim. Bakın sıra sonunu nasıl buluyorum? Buraya bakınca bir batacak yer gözükmüyor ama şöyle çevirdiğinizde bakın, bura benim son sık iğnem. Şöyle çevirdiğimizde tepecik gözüküyor. Battım. Pardon, ipi doladım. Battım. Sıra sonundayım. Çakma sık iğnemi yaptım. Bakın dümdüz çıkıyor. Tekrar 2 zincir çektim. İpi doladım.
Şöyle yakından göstereceğim. İlk tepeciye çakma sık iğne. Devam ediyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok çok değerli. Lütfen beğeni yorum yapmadan videodan çıkmayalım. Yine sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. Sıranın sonunu son bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Kağıt iple bile yapabilirsiniz. İstediğiniz tüm ipleri kullanabilirsiniz. Her ipin formu farklıdır. Aynı sayıda yapsanız da farklı boyutlarda çıkabilir. İpi doladım. Bakın sıra sonundayım. Şöyle çevirdiğimde tepecik gözüküyor. Batıyorum. Bu şekilde 2 zincirle dönüyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Ben kaç sıra yapmışım onu da size söyleyeceğim. Şu parçam 29 sıra. Hemen şunu da sizlere sayıp söylüyorum. Şimdi bu büyük parçayı örüyorsanız bu büyük parçayı toplam ben 71 sıra ördüm. Az önce size ölçüsünü de verdim. Kaç santim demiştik? 75 santim demiştik size. Tekrar bir aklımda yanlışlık olmasın diye de bir daha ölçmek istiyorum. Mezurayı ne yaptım? Uzun parçayı örüyorsanız 71 sıra örmüşüm ben çakma sık iğneyi. Pardon, bir daha tekrar sayacağım bu arada sizler için. Yanlışlık olmasın diye not etmeyi unuttum. Kafadan da söylemek istemiyorum. Şöyle şu sıradan toplamda bir sıra etrafı sık iğne gittiğim için onu saymıyorum. Şöyle göstereyim sizlere de. 75 santim, şunu saymıyorum, bir sıra sık iğne gittim çünkü benim sıram 71 santim etti. Hemen sayıp geliyorum. Toplamda dediğim gibi 71 sıra örmüşüm. Bu da 71 santime denk geliyor. Daha sonra bunu 71 sıra ördüm. 71 sıra ördükten sonra etrafını sık iğne gittim. Şimdi o sık iğne gitmeyi de sizlere göstereceğim. Bunu neden 30 ilmek başladığımı söylüyorum. Şimdi bunun etrafını sık iğne gittim. Tekniği birazdan göstereceğim. Etrafını sık iğne gittikten sonra şöyle tam ortada 30 tane, sağda eşit solda eşit 30 tane ilmek bıraktım. Aynı şekilde karşıda yine 30 tane ilmek bıraktım. Şurada 70 tane vardı. Bakın en başta 70 tane vardı. Başlangıçları işaretledim ki karışıklık olmasın diye. Bu tarafta eşit. Benim 55 kaldı. Birinde 56 kaldı. Bu hiç önemli değil. Bunu birleştirirken denkliyoruz zaten. Hani bir iki sayı oynayacaktır. Bazen sık iğne yaparken aynı yerlere batmıyoruz. Atlama yapıyoruz ya da yanlış yerlere batarak fazla batıyoruz. Bu önemli değil. Ben şu ortada 30 tane ilmek istiyorum. Başlarken şu yan körüyü de 30'la başlamak istiyorum. Eşit olması için. Önemli olan bu. Sık iğne yaptım etrafına. Sık iğne tekniğini göstereceğim dediğim gibi. Bu körükte 30, bu körükte 30, burada 55, 56 kalıyor. Yani 55, 55 kalıyor. Bazen hatalar olabilir diye sayılara takılmayın diyorum. Şimdi bu parçayı bitirip etrafını sık iğne yaptım. Daha sonra bunu 32 ilmekle 32 zincirle başlayıp 30 ilmeğe düşürdüm. Dönüş için kullandım ikisini. Toplamda 30 tane çakma sık iğnem var ve bunu da 29 sıra örüyorum. Neden 29 sıra örüyorum biliyor musunuz? Şimdi burada 29, burada 29 sıra var. Ortada 13 sıra var. Daha sonra sık iğne döndükten sonra da burada 29 sıra olduğu için bakın, sık iğne yapmadan önce sıra sayımı saydım. Yani siz kolayca yapacaksınız. 29 sırada bu şekilde körük oluyor. Sık iğne yapmadan önce de burada 29, burada 29. Bu arada da 13 kalmış oluyor. Şimdi 29 sıra ördüm. Nasıl saydım bunu? Her bir çakma trabzan sırasını sayarak 29 sıra saydım. 29. sıram istediğim ön yüzüme denk geliyor benim. Bakın son sıraya yapmışım. Şimdi hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey yapmıyoruz. Hemen döneceğiz, sık iğne yapacağız. Bakın ilk çakma trabzanın arasına şöyle yakından göstereceğim.
İlk çakma trabzanın arasına bir tane sık iğne yapıyorum. Etrafı döneceğim. İkinci yapmam gereken nokta burası. Her boşluğa muhakkak batmam gerekiyor, yoksa kasacaktır. Bakın şu boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Aynı şekilde bakın geliyorum. Şu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane sık iğne. Atlama yapmıyorum. Kasma olsun istemiyorum. Devam ediyorum. Her bir noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğne sizi zorluyorsa hiç bu sık iğneyi yapmayıp normal bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Ama ben düzgün bir bitiş istediğim için bunu yapıyorum. Sizler de yaparsanız güzel olur. Bakın şu araya bir tane yapıyorum. Geliyorum, bu araya bir tane yapıyorum. Aynı işlemi büyük parçada da uyguluyorum. O yüzden size küçük parça üzerinde göstermek istedim. Şöyle yavaş yavaş göstereceğim. Bakın. Şurada bir aram var. Geldim. Şurada en yakındaki araya geldim. Hemen yakınındaki araya ve diğer araya. Mutlaka her görünen batmamız gereken yerler belli. Her görünen boşluğa girip sık iğne yapıyorum. Bakın şu büyük alana bir tane yaptım ya. Hemen yanında bir boşluk daha var. O boşluğa da bir tane yaparak burayı dengeliyorum. Bakın ne kastı ne de fazla oldu. Şu köşeye kadar yapacağım. Çünkü şu noktada bir tık farklılık var. Aynı eşit sayıda yapmamız için onu da göstereceğim. Benim burada toplamda 55 56 oluyor. Değişiyor bu. 55 56 oluyor. Sizin de öyle olması gerekiyor. Şimdi köşe noktaya geldim. Bakın şu çok önemli. Şuna da takacağım. Dikerken dikmek için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30'uncuya şu işaretleyicimi takıyorum. Köşelere takacağım. Birleştirirken bakın bunlara da taktım. Muhakkak siz de takın. İşte bu 70 olan kısma farklı birleştirmemiz olmasın diye. Sonuncuya da battım. Şimdi bakın ilk sık iğnemdeyim. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya da bir tane işaretleyici takıyorum. İlk sık iğnem olduğu için devam ediyorum. Bu sıra zaten sıra sonuna kadar normal tepelere batıp sık iğne yapıyorum. Dönüşü göstereceğim. Şöyle sökeyim tekrar. Şu 30. sık iğnem. 30. sık iğneye de bir işaretleyici takıyorum. Çünkü birleştirirken kolay köşelerden birleştirip geçeceğim. Şimdi döndüm. Bakın ilk batmam gereken yer ilk zincirle başlamış olduğum nokta. Hemen geldim. Burada şu ipim neyse hallederim. Burada şöyle çevirdiğimizde az önce burada battığımızın ön yüzü vardı bakın. Şöyle yaptığımızda bir V var, onun arasına batıyoruz. Ama burada o ön yüz gözükmüyor. O yüzden biz bunun arkadan girdim. O V'nin arasından çıkmış oldum. Bakın şöyle şu yüzden bakarsak V'yi görmüş olacağız. Bakın şuraya batıyorduk, yani bir buraya batıyorduk ön yüzdeyken, bir buraya batıyorduk ve bir buraya ve bir buraya. Az önce şurada yaparken belliydi zaten. Bakın sık iğne yaptık ya, bu aralara battığım yerler terse dönüyor böyle döndüğümde. Buraya geldiğimde oraya batıyorum. Yakından şimdi göstereceğim sizlere. İpim burada bittiği için ip eklemek zorundayım. İp eklemeyi de sizlere burada usayla göstermiş olayım. Şimdi burada sıradaki boşluğum bu.
Şimdi bakın burada bir V var. Buraya batıyorum. Geldim. Şu araya batıyorum. Demek istediğimde bakın şunun arkasında bir boşluk var. Bakın şöyle yaptığımda gözükecektir. O arkaya batıyorum. Boşluğa girince orada zaten bir delik nokta var. Şu noktaya batıyorum. Şu boşluğa batıyorum. Bakın şu aradayım. Şimdi diğer ipime geçeyim. Bu şekilde bu yüzden söylüyorum. Bazen batmayı unutuyoruz. İşte burası 50 çıkar, 55 çıkarken burası 56, 57 çıkabiliyor. O önemli değil. Biz onu ilmek kaydırma yaparken ayarlarız. Ama muhakkak dediğim noktalara batın. Eğer etrafını sık iğne gitmek zor gelecekse direkt böyle eşit şekilde, işte buraya 29, buraya 29, direkt eşit şekilde birleştirin. Bu sık iğne kafanızı karıştıracaksa. Şimdi benim mesela şu sık iğne tam 55, burada tam 55, sayarak da yaparsınız. Şimdi sıra sonuna kadar gidip geliyorum. Hatta sıra sonuna kadar gidip şu tepeyi de öreceğiz. Ya da orayı da göstereyim sizlere. Sıramın sonuna geldim. Son noktaya battım. Şimdi hemen dönüyorum. Tepenin ilk noktasına sık iğne yapıyorum ve ilke yine birleştirme yaparken 30'uncunun ilk sık iğnesi olduğu için buraya taktım. Şimdi size tüm parçalarımın en boy ölçüsünü de vereceğim. Başlangıç noktama kadar yapıp geliyorum. İşaretleyicimin olduğu noktada benim ilk sık iğne yaptığım nokta. Şimdi burada ipimi koparıyorum. İşaretleyicimi çıkardığım noktaya bakın es geçiyorum. Buraya yeni bir ilmek yapıyorum. Daha sonra şundan geri geldim. Buraya tekrar işaretleyicimi takacağım bu arada. Şöyle geriye götürdüm. Şu yeni yaptığım ilmeğe işaretleyicimi takıyorum. 30. ilmeğim bu. Şimdi güzelce tüm parçaları ütüleyeceğiz. Ama öncesinde, ütülemeden önce ben size ölçüsünü vereceğim. Çünkü ütüleyince bir tık açılacaktır. Şimdi etrafını sık iğne yapmadan önceki ölçüsünü vereceğim bu arada sizlere. Hemen vermek istiyorum. Şöyle sık iğneden önceki ölçüyü baz alacağız. Şöyle 17 santimmiş. Benim 17-18 de diyebiliriz. 17-18 santim olacak sık iğneden önce. Şunun enine, boyu 75 santimdi. Bunun eni, sık iğne sırasını vermiyorum, 40-41 santim. 40-41 diyebiliriz. 40 ya da 41 makuldür. Ama ipinizin kalınlığına, işte farklı ip kullanırsınız, daha ince tığ kullanırsınız, bu değişir. Birkaç santim fark eder, bu değişir, hiç önemli değil. Sizlerin elinin, herkesin elinin ölçüsü farklıdır. Kullandığı ipten dolayı, el sıkılığından, gevşekliğinden dolayı farklıdır. Şimdi ben tüm parçalarımı güzelce ütüleyip geliyorum. Ben 3 parçayı da şu şekilde ütüledim, dümdüz oldu. Şimdi bakın şöyle iç yüzüne, şura dış yüzü, şura iç yüzü. İç yüzünün tabanına işaretleyici koyduğum noktaya ben, noktanın orta kısmına daha doğrusu, bir tık küçük oldu, keşke birazcık daha uzun olsaydı. Şöyle bir taban yerleştirdim. Tabanımda sarkma olsun istemiyorum. Bunu sıcak silikonla yapıştırdım, bu keçeyi. Siz isterseniz yapıştırıcı olur. Elinizde hangi malzeme varsa onunla yapıştırabilirsiniz.
İç kısmına işaretleyicinin orta noktasına yapıştırdım. Önemli değil. Yoksa da tabansız da yapabilirsiniz. Şimdi birleştirme için ben 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Daha kibar bir birleştirme olsun istiyorum. Şöyle. Burada da önemli olan nokta çantamızın yönü. Hangi noktadan başladıysak şöyle bakıyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle kendi yönünde. Gerçi bir taraf arka bir taraf ön olduğu için çok fark etmeyecektir bu durum ama bu şekilde yapabiliriz. Ben bir hangi yönü yapacağımı düşünüp geliyorum. Şöyle ikisi de yukarıya bakıyor. Yani ikisinin uçları da yukarıya bakıyor. Nasıl söyleyeyim, başlangıç bitiş noktam, çantamı bitirirken buradan bitirmişim, aynı şekilde bunda. Bu çok önemli değil zaten, çantayı ikiye katladığımızda bir kısım muhakkak diğer tarafa dönük olacak. Şimdi işaretleyicime koyduğum nokta, bakın bu da benim ilk içte kalan 30. sık iğnem. Bana bakana değil, içe bakan kısma geldim. Bunu da aynı şekilde aldım. Ya da hangi yönünüz? Siz farklı yöne gideceksiniz. Kafanız karışmasın. Ay, bu ip değil. Daha küçük bir tığla yapıyorum. Çünkü birleştirme daha kibar dursun istiyorum. Şu şekilde. Bakın iç kısmını aldım. Sıradaki sık iğnemin de iç kısmını aldım. Şu ipimi de şöyle ya da kalsın, sonra iğne yardımıyla ben bunu gizlerim. Şimdi hiç kafanızı karıştırmayın. Sıradaki sık iğnemin de iç kısmından aldım ve ilmek kaydırdım. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Şimdi daha iyi göstereceğim. Bakın içte kalan kısmını aldım. Karşısına denk gelen içte kalan kısmı aldım. Bu arada şu tavsiyeyi de vereyim. Şu ilmekleri sayın. Bununla bu eşit değilse eğer fazla olan kısmı yutun. Yani bir tane atlama, iki tane atlama yapabilirsiniz aralarda. Benim ikisi eşit. Şu şekilde. İkisi de 55 benim bu arada. Devam ediyorum. Sanırım tığım 3. Hemen 3,5 milimi bulup geliyorum. Yazısı silinmiş, göremiyorum. Galiba 3 numara bu. 3,5 numara tığımı alıp geliyorum. Şöyle başlangıç noktası hariç bir iki tane sökeceğim. 3,5 milim tığımı getirdim. Bu şekilde ilmek kaydırmayla birleştireceğim. Tüm sayılarımız eşit olunca daha kolay bir birleştirme olacaktır. Bu şekilde şu işaretleyiciye kadar, bakın bunu biraz sık örmüşüm, çekiştiriyorum. Şu işaretleyici noktasına kadar birleştirip geliyorum. Şimdi bakın işaretleyicime geldim. Parçam biraz uzun olduğu için. Bakın sayımda denk geldi. Burada da işaretleyicim kaldı. Burada da. Şimdi bu işaretleyici 30 tane ilmekle başlamıştık ya. O 30'un ilki.
Şimdi buradaki işaretleyicimi çıkartıyorum. Tek lobunu aldım. Buradaki işaretleyiciyi çıkardım. Tek lobunu aldım. Tek lobunu şu şekilde aldım. Burada dibin şöyle, yani şöyle dönecek. Şu an tabanı yapıyoruz. Gövdeyi yaptık. Şimdi tabanı yapıyoruz. Tabanımız da zaten 30 sık iğneden oluşuyor. Şu noktaya kadar yapıyoruz, bitiriyoruz. Ama önce tabanda birkaç göstereyim size de. Aynı şekilde devam edecek. Zaten bu noktadan sonra birleştirmeyi göstermeyeceğim. Çünkü diğer parçada da aynı işlemi yapacağız. Çok fazla videoyu uzatmayayım. Zaten model oldukça kolay. Örgü bilmeyenler bile rahatlıkla yapacaktır. Sadece burada bir dönerken zorlanırsınız. Onun dışında bir zorluk yok zaten. Şöyle aldım. Sayılarımız dediğim gibi eşit olduktan sonra neyi nereye battım demeden yapacağız. Yani şu işaretleyicilerim zaten o yüzden varlar. Sayılarımın eşit geldiğine anlayabiliyorum. Köşeye geldiğimi anlayabiliyorum. Sayılarımda sıkıntı yaratmıyor. Eğer dediğim gibi bir iki tane fazla illaki çıkacaktır. Batmayı unuttuğunuz yer ya da fazla battığınız yer olacaktır. Onları da atlayarak halledebilirsiniz. Bakın bu şekilde olacak tabanım. Yine 30'uncuya denk gelecek, hiç merak etmeyin. Daha sonra dönüyor, zaten tek parça. 30'ya denk geldikten sonra burada da sonuncuya denk gelecek. İlmek kaydırmayı bitirip ipimi koparıyorum. Daha sonra burada başladığım gibi aynı şekilde diğer parçayı alıyorum. Diğer parçamı alıp bu şekilde bunu da birleştiriyorum. Daha sonra ipimi koparmıyorum. Bittikten sonra, birleştirmeden sonra bir sırada ağız kısmına ilmek kaydırma gideceğiz. Yani her iki parçayı da birleştirip bu sefer ağız kısmına geçiyoruz. Ben iki parçayı tamamlayıp geliyorum. Şimdi birleştirmem bitti. Bakın çok da güzel bir çanta oldu. Markanınkinden dediğim gibi genişliği hemen hemen aynı ama yüksekliğini birkaç sıra daha fazla yaptım. En son ipimizi koparmayacağız dedim. Bakın diğer birleştirmenin ipini de burada böylece bırakmıştım. Size göstermek için. Daha sonra karşılıklı son ilmekleri de birleştirdikten sonra ben bir de markada bu yok bu arada. Düz bırakmışlar ama ben sevmiyorum. Şimdi ilmek kaydırma yapacağım. Ama bu son birleştirdiğim noktaları almıyorum. Hemen yanındaki sık iğne tepesine şöyle bir daha göstereyim bakın. Sağ sol bunları almayacağız. Bunlarla zaten işlem yaptık. Hemen ilk sık iğneyi alıyorum. Ağız kısmını bir tık toparlamaya çalışacağım. Şu şekilde bir de böyle deneyeyim bir saniye. Bir de şunu alarak deneyeceğim. Evet daha düzgün oluyor. Onu da aldım bakın. Daha düzgün duruyor. Öbür türlü bir tık istediğim olmadı. Şimdi güzelce ilmek kaydırma yapalım. Bunu çok sıkı da yapmayalım. Şöyle çok gevşek de olmasın. Bir tık ipi gevşeterek yapalım. Ama orta ayarda bir kaydırma olsun ki kasmasın. Ben şimdi şu noktaya ilk birleştirme noktasına kadar yapıp bu noktayı size göstereyim. Kalan kısımları bitirip daha sonra sap kısmına geçeceğiz. İlk köşe kısmına geldim bakın. Şu şekilde bunu aldım. İlmeğimi kaydırıyorum. Buradan da hemen bakın şuna atladım. Burayı da yapmış oldum. Daha sonra sırasıyla yine hep birine şunu da yürütebilirsiniz ya da bence iğne yardımıyla gizlesek daha kolay olacaktır. Bu şekilde her köşeyi de rahatlıkla yapacaksınız. Şöyle olacak. Daha sonra ütüleyince de bir tık düzelecek formu. Şimdi ben bu şekilde bunu bitiriyorum. En sonuncuyu da işte şunu da göstereyim. Şuraya batıp daha sonra ilk battığıma batıp ilmek kaydırma yapıp iğne yardımıyla arkaya alıp dikip gizleyeceğim. Daha sonra
Şunun bir tanesini dikeceğim. Bir tanesini sizlerle birlikte dikeceğim. Nasıl yaptığımı. Ama çantanın saplarını dikip geleceğim. Şöyle alayım. Bunu istediğiniz aralıkta dikebilirsiniz. Yani çantanızın sapının aralığı ne kadar olsun istiyorsanız daha geniş de dikebilirsiniz. Daha dar da dikebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Bunları dikiyorum. Bunun bir tanesini dikiyorum. Bir diğerini de sizinle birlikte dikip artık çantamızın bitişine doğru yaklaşacağız. Bakın çantamın sapını taktım. Bence çok çok güzel ve çok kullanışlı bir model oldu. Hem basit hem güzel, hem günlük kullanıma hem plaj kullanımına uygun. Buranın orijinal modelde böyle kıvrılması gerektiği için ben bunu hem bir tık daralttım, sonuncuya aldım, hem de en baştan diktim ki kıvrım olsun diye. Yani son çakma trabzan sırasından diktim. Şimdi ikinciyi birlikte dikelim. Öncelikle ikiliyken dikeceğim ki dikmem daha kolay olsun. Şöyle ben Milano rafya ile dikiyorum tüm çantalarımı. Kendi ipiyle de dikebilirsiniz ama dediğim gibi hani ağır bir şey taşırsak sapların daha uzun ömürlü olmasını istediğim için Milano rafya kullanıyorum. Şimdi bunu şöyle, şunu kaçıncı sıradan dikmişim, öncelikle ona bakmak istiyorum. 3. sıradan dikmişim. Yani üstte bir sıra bıraktım. Şöyle 1 2 şu başa ve katlıyorum şu başa. Şu şekilde dikeceğiz. Son bitim noktasından bakın girdim. Şu derinin delik parçaları çok küçük ama aldanmayın, bakın şöyle kalın bir iğnem var. Geçmez demeyin, çok rahatlıkla geçiyor bakın. Çok kalın bir iğne ile bile geçtim. Şimdi şöyle karşılıklı dikeceğim. Daha sonra bir düğüm atacağım. İçeriye astar yaparsanız çok daha temiz bir görüntü olur. İsteğe bağlı yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Zaten 6 tane delik var. Karşılıklı bunları dikiyoruz. Hemen karşıdan içeriye geçtim. Bu şekilde diktim. Şimdi burada tekrar bir düğüm atıp ipimi gizleyip şu noktaya geçeceğim. Ben ipimi koparmadım. Şöyle içeriden gizli bir şekilde yürütüp şu başa geldim. Şöyle iğnemi ön tarafa çıkardım. Bakın son sıram şu şekilde gelecek ve bakın şöyle çantayı gelecek. Şöyle ilk deliğe battım. Daha sonra hemen karşısına denk gelen delikle içeri geçtim. Yine karşılıklı dikiyoruz. Ben bunu tamamlayayım. Ağız kısmına çıt çıt yapacağız ama onu siz istediğiniz gibi yapın. Ben astar yaptıktan sonra yapacağım. Yine astar yapmayı bilmeyenler için videolar başlığına tıklayın. Benim kanalımda aşağılara doğru inin, 2 tane astar videosu mevcut kanalımda. En azından fikir olur, nasıl dikildiğini öğrenmiş olursunuz. Şöyle içeriden de ipimi gizleyeceğim. Daha sonra şöyle kesiyoruz. Kendi kendine bakın şöyle bir hal aldı. Daha sonra
Bu ikinci noktada. Bunu biraz daha sıkıştırmak istiyorum ben. Şöyle birinciye alıyorum. Daha çok kıvrılsın istiyorum çünkü. Bu şekilde çok güzel, çok şık bir çanta oldu. Ağız kısmına şöyle çıt çıt gelecek. Şöyle nazar diyelim. Telefon elimden düştü. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir çanta oldu. Şöyle sizlere yan kısmını da göstermek istiyorum. Çantam büyük olduğu için ekranı biraz geriye almak isterken maalesef böyle bir sorun yaşadım. Ağız kısmına şöyle bir önce astar sonra çıt çıt yaparız. Gerçekten çok şık. Şöyle çok kullanışlı bir çanta oldu. Boyu da gayet ideal. Sizlere ölçüsünü de vereyim hemen. Şimdi çantamın yansız ölçüsünü zaten vermiştik. Kaç demiştik? Hatırlamıyorum ama bir de buna sık iğne falan eklendi. 43 santim çantamın eni. Yüksekliği de tavana kadar 30 santim oldu. Tam istediğim boyutta güzel bir çanta oldu. Gerçekten çok şık, çok kullanışlı bir model oldu. Ve kolay aynı zamanda. Tüm malzemeleri Sevilay Çanta Aksesuar sayfasından alabilirsiniz. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizlere faydam olmuştur ve hepinizin anlayabileceği şekilde anlatabilmişimdir. Lütfen sizler de emeğime destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok çok sevinirim. Instagram hesabım Nescraft. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.